TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere safra kesesi taşlarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cavit Hamzaoğlu bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Biz de öyle. Hocam 2 sene olmuş görüşmeyeli. En son 2 sene önce program yapmışsınız. Tabii bu arada bir pandemi girdi, hastalıklarla uğraştık. Çok şükür atlatmışızdır inşallah diyelim. Allah aşkına beraber. Evet hocam, çok şükür, ne mutlu. Evet hocam, konumuz bugün safra kesesi taşları. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Hocam safra kesesi nedir? Ne işe yarar bu organ? Safra kesesi karnımızın sağ üst tarafında, karaciğerin altında yer alan bir organdır. Şekil olarak tam bir armuta benziyor. Görevi nedir? Karaciğer safrayı yapar. Bu safra gelip safra kesesinin içinde birikir. Orada konsantre olur, suyu emilir. İnsan yemek yediği zaman özellikle yağlı yemekler ve yağda eriyen vitaminlerin Evet. emilimini safra sağlar. Yemek yediği zaman safra kesesi kasılır. Mideden sonraki ince bağırsağın ilk bölümü olan 12 parmak bağırsağın içine safra akar. Evet hocam. Buradaki safra tuzları, oradaki yağları ve yağda eriyen vitaminlerin hepsinin emilmesini Emilmesini sağlar. sağlar. Hocam hatta bazen de böyle toplumda, yani topluluk olarak da şey deriz, safra kustum. Nedir hocam? Aynı şey midir aslında? İşte aynı Orada şey. eritemediği şey mi? Yeşil olduğu için Hı hı. bazen bağırsaklar tıkancı veya herhangi bir nedenden dolayı mideye akar, o ters yönde gelir. Kustuğu zaman safra kustum derler. Safra kustum. Safra halk arasında öt dediğimiz öt. Öt. Ödüm Evet, patladı ödüm derler, ödüm patladı. patladı Evet derler. hocam. O hakikaten yani öt patlama Öt var. patlaması Yani var. akut hastalıkları delini patladığı zaman öldürücü bir şeydir. Eskiden beri insanlar derdi Evet, ödüm evet. patladı. Çok Aynı fazla şeyi telaffuz kastediyorlar. ederiz zaten hocam. Peki, bunu da öğrenmiş olduk sayenizde. Evet, ödümüz. Evet. Hocam peki safra kesesi taşları nasıl oluşur? Safra kesesinin taşları. Safranın içinde bir takım kolesterol, bilirubin, kalsiyum gibi şeyler var. Bunların eğer fazla salgılanırsa veya safra kesesinde bir nedenden dolayı iyi çalışmıyorsa, göllenirse, onları daha sonra anlatırım hangi hastalıklarda daha çok kullanılıyor. Bunlar orada kaldığı için çökerler. Taş oluştururlar. Taş oluşturuyor. En çok görünen şey kolesterol taşıdır. Bunlar açık sarı renkte olur. Ondan sonra pigment taşları. Bunlar bilirubinden kaynaklanır. Bilirubin nedir vücutta? Hani al yuvarlar bir ömrü var. Bittikten sonra vücutta Evet ölüyor hocam, onlar. evet. Onların yan maddesi bilirubin çıkıyor. Vücut bunları atması gerekir. Karaciğerden safrayla atılır bunlar. Herhangi bir hastalıkta bunlar çok fazla olursa onlar yine birikir, taş yapar. Pigment taşlarını oluşturur. Evet. Bir de mix tip dediğimiz karışık taşlar var. Rengi karışık. Ondan bundan oluyor. Hepsinden oluyor. En az görülen de kalsiyum taşlardır. Kalsiyum taşları beyaz olur. Kalsiyum taş olanlarda böbrek taşı olma ihtimali de yüksek. Kalsiyum çünkü böbrekten de atıldığı için onlarda da olabilir. Peki hocam, yediğimiz besinlerle de alakası var mı? Genetik faktörler de etkiliyor mu bu Çok durumda? faktör var bunlarda. Evet. Besinlerde özellikle çok yağlı beslenenlerde kolesterolü artırdığı için kolesterol taşlarını artırabilir. Safra kesesi taşları oluşabiliyor. Evet hocam. Peki hocam, belirtileri nedir? Safra kesesi taşlarının %90'dan fazlası belirti vermez. Sessiz taş dediğimiz Evet. herhangi bir nedenle doktora muayenede anlaşılır veya çekilen ultrasonda falan görülebilir. Ama her zaman öyle olmuyor tabii. Bazen çok sessizden sonra böyle hazımsızlık, şişkinlik, arada sırada ağrı, gaz şikayeti de olabilir bazı hastalarda. Esas en önemlisi akut kolestittir. Burada taş safra kesesinin çıkışını tıkar. Böylece safra kesesi şişer, çok şiddetli ağrı olmaya başlar. 6-7 saat sonra hastanın ateşi çıkar. Kusmalar, Kusma başlar. üşüme, titreme, ateş, dayanılmaz bir ağrı. Mecbur zaten hastaneye gitmek zorunda Evet. hasta. Bu mutlaka böyle hastalar hastanede yatırmamız gerekir. Bazen taş oradan da geçip kanala düşer. Safra yolu bağırsağa geçen yerde. Burada en başta ne yapabilir? Tıkadığı için sarılık yapabilir. Buna mekanik ikter dediğimiz tıkanma sarılığı diyoruz. Bunlar genelde çok ağır seyreder. Hastanın gözleri sararmaya başlar. Sararmaya başlar. Vücut neredeyse yeşil rengi alır. İdrar çok koyulaşır, böyle kahverengi olur. Büyük abdest beyaz, çünkü Beyaza büyük abdestin dönüşür. rengini veren bilirubindir. Tıkadığı için, dökülmediği için beyazlaşır ve çok ciddi bir tablodur. Bu da mutlaka hastaneye yatması lazım. Daha sonra bunların tedavilerini anlatırım size ne yapılır. Bir de dördüncü şey, taş düşer oradan, pankreası iltihaplandırır. Akut pankreatit dediğimiz çok çok ciddi bir tablodur. Tedavi edilmezse ölümlere kadar götürür bu.
pankreat olduğu zaman da mutlaka hastaneye yatacak ve tedavisi Yatılması yapılacak. lazım. Evet. Evet hocam, şimdi aslında bir nevi baktığımız zaman da sinsi olarak da ilerleyebilir bu hastalık, değil mi? Bazılarında hiç sonuç vermez ama bazılarında ağrıyla, ateşle gelebilir Tabii diyorsunuz. tabii, çoğu Evet. zaman Hı hı. sinsidir, dediğim gibi sessiz Evet. diyoruz bunlar. Herhangi bir muayenede falan anlaşılıyor veya çekilen ultrasonda falan görülebiliyor. Çoğu zaman sinsidir. Sinsidir. Günün birinde ama çok şiddetli bulguları verebiliyor. Bir ağrıyla aslında kendini de gösterebilir diyorsun. En çok peki hocam kimlerde görülür en sık? En çok cinsiyet, bayanlarda daha çok. Bayanlarda daha çok. Eyvah. Yaş, 40'tan sonra. Özellikle beyaz tenli bayanlar ve kilolular. Eyvah eyvah. Bunlarda daha çok görünür. Normal olarak obez insanlarda fazla görünüyor bu. Görülüyor. Yani taş olarak. Çok yağlı beslenenlerde kolesterolü artırdığı için dediğim gibi yine de çok görünebilir. Birdenbire kilo veren insanlarda aşırı bir 10 kilodan fazla kilo verdiği zaman safra kesesi pek çalışmadığı için göllenip taş yapabiliyor. Böyle bir durum da var aslında. Var. Evet Mesela hocam. en çok bu obezite için ameliyat yapılıyor. Evet hocam, Sinir gaz kripton. evet. Bakın bir sene sonra hepsinde taş oluşmuş. Taş çoğunda. oluşmuş. Hepsini demeyelim de çoğunda taş oluşuyor. Biz bu ameliyat mesela çok yapıyoruz onlardan. Bir sene, 2 sene sonra Evet. laparoskopik kolestektomi çok yapıyoruz. Uzun süre aç kalma nedenlerden. Mesela günde bir öğün besleniyor. Safra kesesi orada hiç çalışmıyor. Duruyor diyor bir kere hafif Bir kere, kasıyor. evet. Göllendiği için yapıyor. Bazı hastalıklar da safra kesesinde taş yapabilir. Mesela bunların içine Crohn hastalığı diyebiliriz. Bağırsağın bir inflamatuar Evet bağırsak hocam, hastalığıdır. Bunlarda gelişme ihtimali yüksektir. Yüksek. Sonra normal mide ameliyatlarından sonra eskiden çok görünürdü. Vagus siniri kesildiği zaman safra kesesi innerve olmadığı için o da kaldığı zaman O da taş taş oluşturuyor. yapabiliyor. Evet. bu faktörler artırıyor. Gebelik. Gebelikte de Gebelikte görebiliyoruz hocam. progesteron hormonu fazla salgılandığı için o da safra kesesi O da işlevini taş engellediği için yapabiliyor. taş yapıyor. Uzun süre oral kontraseptif dediğimiz gebelik önleyici haplar kullanan, hormon kullananlarda Evet, çok evet. görünür. Bunlar hepsi faktördür. Faktördür, Riski evet. artırabiliyor bunlarda. Aslında korkmalıyız hocam bir nevi baktığımız dikkatli zaman. olmak lazım. Dikkatli Her olmak şeyi- lazım. Yediklerimize de bir yandan aslında dikkat etmemiz Bak, gerekiyor. ne kadar lifli gıdalar beslenirse Evet, risk evet. azalır. Ne kadar yağlı gıdalar olursa artar. Artar. Obezite demişti, bir de sedanter yaşam, hareketsiz. Onlarda da çok görülüyor, spor yapmayan insanlarda. Evet hocam. Diyabet, şeker hastalığında. Şeker hastalıklarında. Bunlarda çok daha ciddi seyrediyor iltihaplandığı zaman. Kangren dediğimiz delinmeye kadar gidip çok ciddi şeylere yol açabiliyor. Diyabetik hastalar özellikle safra keseslerinin kontrol ettirmeleri Kontrol gerekiyor. edilmesi lazım. Evet hocam. Peki hocam tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Ne gibi tetkikler istiyorsunuz hastalardan? Aslında safra kesesinin tanı konulması çok kolaydır. Yani basit muayene demeyelim, muayeneden sonra bir ultrasonografi hemen teşhisi İstiyorsunuz. koyar. Ama her zaman da öyle kolay olmuyor. Çünkü öyle bazen çok küçük taşlar oluyor, göremeyebilir. Göremeyebiliyorsun. Bazen taş kanala düşmüş olabilir. O düştüğü zaman onun tanısı bir tek ultrasona konulmayabilir. MR gerekebilir. ERCP dediğimiz ağızdan girip ta o kanalın başına geçip pankreas oraya bakmak dediğimiz o gerekebilir. O gerekebilir. Ve bu ama genel olarak tanı koymak kolaydır bunda. Evet hocam. Ama genelde de kilolu insanların daha çok dikkat etmesi gerektiren bir konu Kilolarda diye da de. çok görünüyor, onun ameliyatlarda daha zor oluyor zaten. Ameliyatlarda eyvah eyvah. Evet hocam, peki tedavi yöntemleriniz neler? Safra kesesi taşının tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat. Aha. Şimdi bu ameliyat eğer normal bir zamanda yapılırsa basit bir ameliyattır. İltihap yokken rastlantı olarak anlaşılmış ameliyatı 4 tane delikten girip veya 3 tane delikten girip laparoskopik dediğimiz altın standart laparoskopik Tamamen minimal kolesistektomi. aslında değil mi hocam? Aynen, yani 2 tane 1 santim, bir tane veya 2 tane yarım santim Evet. delikten girip özel aletlerle safra kesesinin çıkışı ve damarı bağlanır ve karaciğerin altından yavaşça sıyrılıp çıkartılır. Evet. Bu normalde bu ameliyat yapılırsa bayanlarda erkeklere göre çok daha kolay. Bayanlarda çünkü safra kesesi karaciğer biraz altında duruyor. Mezosu var. Erkeklerde gömülüdür karaciğer. Onlarda O daha biraz zordur. zorlar, Ha. evet. Normalde yarım saatlik, bilemedim 1 saatlik bir ameliyattır. Ama komplikasyon geliştiği zaman diyelim iltihaplandı, akut Evet. kolestit dediğimiz iş zorlaşıyor. Nedir Çünkü hocam? ödem oluyor. Bütün vücudun içinde omentum dediğimiz gelip oraya yapışıyor. Bu ameliyatlarda genelde ilk 48 saatin içinde ameliyat yaparız. Eğer 48 saat geçtiyse mümkün olduğu kadar ameliyat değil. Önce ilaçlarla soğutup 1 ay, 2 ay sonra ameliyat İlaç tercih tedavisi. ediyoruz. Çünkü o arada ameliyat çok zorlaşıyor. Komplikasyon gelişebilir.
ameliyat yaptığı zaman bağırsağı delebiliriz, safra yolu hasar görebilir ve bunlar çok ölümcül komplikasyonlardır. Ölüme kadar götürebilir. Götürebilir. Evet. Veya diyelim kolanjit gelişti, düştü kanalın içine. O zaman önce ameliyat yapamayız. Önce dediğim gibi o taşın alınması. Eskiden, çok eskiden açık ameliyatlar Açık alırdık. ameliyatlar. Artık onlar Ama onlar tamamen değil. kalktı değil Açık mi ameliyat hocam? neredeyse sıfıra yakın oldu. Ancak mecbur kaldığımız zaman geçiyoruz ona. Önce onda dediğim gibi RCP ile mideden girip o taşı önce aşağıdan alıp sonra bir müddet bekleyeceğiz. İltihap geriledikten sonra yine laparoskopik girip safra kisesini almamız gerekecek. Evet hocam. Safra kisesinin ameliyatları dediğim gibi eğer normal zamanda yapılırsa çok basit bir ameliyattır. Kısa ve güzel. Ama dediğim gibi Artık iltihaplanırsa, iltihaplanmaya yapışıklık doğru giderse, olursa çok zor bir ameliyat oluyor. Ve ameliyattan sonra gelişebilecek komplikasyonlar çok ciddi oluyorlar. Evet. Hocam peki açık ameliyata geçmek komplikasyon mudur? Komplikasyon değil. Eğer Değil. eğer ameliyat süresi diyelim çok uzadı, açığa geçeceksin. Biz genelde 1 saat, 1,5 saat geçerse açığa geçiyoruz. Yani bir de yok. Daha önce diyelim ameliyat geçirmiş, başka ameliyatlar, karnı içi yapışık. Hiç kameraya iletemiyorsun, yapışıklıktan dolayı Evet. karnı şişiremiyorsun, göremiyorsun. Veya çok iltihap geçirmiş, bütün organlar gelip yapışmış, oraya açığa geçeceksin. Bir kaza olmasın, hastaya bir zarar vermeyelim diye. Evet. Peki ameliyattan sonra hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Ameliyattan sonra bir müddet tabii hazımsızlık olacak hastada. Olacak. Kese yok. Ama bunu da düşünün. Zaten kesesi çalışmıyordu. Evet. Yani Doğruyu çok büyük düşünmek bir kayıp gerekiyor. olmuyor. Sanki bir çürük bir diş gibi. Evet. Onu almışsın. Ama yine de bir uzun süre ishaller gelişebilir. Hazımsızlık, şişkinlik, kas şikayetleri olabilir. Ve 6 ay, 1 sene falan düşebilir. Bazen daha fazla da sürebilir. Sürebiliyor. Yani aslında kişiye göre de değişmiş oluyor değil mi hocam? Değişmiş oluyor. Safra kesesi hayati bir organ değil. Değil. Mesela apansit gibi. Bu olmadan da rahat yaşayabilir Yaşayabiliriz, insan. evet. Ama biraz tabii hazımsızlıklar falan yaşayacaktır. Peki hocam safra kesesi taşları ameliyattan sonra tekrarlayabilir mi? Böyle bir durum söz konusu oluyor mu? Evet. Safra kesesi taşı değil, safra yolunda taş gelişebilir. Bunlar da çok ciddi bir şeydir. Hasta zannediyor bende bir şey olmaz diyor falan. Bir bakıyorsun bir gün sarılıkla karşımıza çıktı. Eyvah. O zaman bir MR çektiriyorsun. Safra kesesi, safra yolunda taşlar dizilmiş. Ama o zaman artık ameliyat değil, dediğim gibi RCP dediğimiz bir yöntem var. Endoskopik ağızdan girip o taşlar aşağıdan alınıp boşaltılabilir. Peki hocam yeme alışkanlığı da değişsin diye bir öneride bulunuyor musunuz mesela hastaya? Yağsız yemekler. Yağsız yemekler. Yağ en çok neden Evet. artan yağdır. Bir de tabii hastada diyelim bir kan hastalığı var, anemi var. Onu Anemisi var. Araştıracaksın. Orak hücreli anemilerde mesela pigment taşı çok gelişiyor. Veya lösemilerde. Bunlarda da araştırmak gerekir. Evet. Evet hocam. Bu da Ya çok sadece önemli bir diyet detay değil, aslında ha. diyette O- değil. Hı hı. Hareket, Önemli. obezite, Evet. yani mümkün olduğu Yani kadar kilo aslında hocam almamaya bir baktığımız zaman da her şeyin başı kilo diyoruz değil mi? Biraz kilomuza da Çoğu dikkat şeyin etmek. başı, Yani öyle kilo ile birlikte bütün hastalıklar geliyor aslında. Ben bari Dikkat biraz karnım etmemiz çekeyim, gerekiyor. oturayım. Evet hocam maşallahınız var hiç değişmemişsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Peki hocam safra kesesinde taşlardan bahsettik ama başka hangi hastalıklar olur? Safra kesesine Evet, bağlı diye evet. mi? En çok pankreatit. Pankreatit. Bizi korkutan Nedir şey hocam? odur. Evet. İşte o taş düşüp de. Şimdi pankreasın kanal, Wilson kanal dediğimiz bir şey var. Bağırsağı boşalan. Safra yolunun kanalı onunla ikisi bir yerde birleşiyorlar. İnce bağırsağı döküldüğü yerde. Herhangi bir taş gelip onu tıkarsa pankreas da tıkanır. Tıkanır. Pankreasın biliyorsun enzimleri var, yemekleri enzim. O enzim boşalmadığı için amilazlı, lipazlı kendisini çürütmeye başlıyor, yemeye başlıyor orada. Nekrotizan pankreatit diyoruz buna. O çok tehlikeli bir şeydir. Tehlikeli. Öyle bir hastalık gelişirse yani Eyvah eyvah. yoğun bakımda böyle kayıplarımız Eyvah, o oluyor. kadar hocam. Ne kadar ameliyat etsen, nekrotizan pankreas çıkarsan da çok riskli bir hastalık. Peki hocam nasıl belirti veriyor bu hastalık? Yine aynı Pankreatit şekilde mi? Evet. O çok tablo çok ağırdır. Ağır bir tablo. Şiddetli ağrı, sırtaviran ağrı. Yani o dayanılmaz bir ağrı. Hemen Eyvah. hastaneye geliyor ama artık Peki hemen şansına ameliyat kalmış. mı gerektiriyor hocam? Ameliyat mı gerektiriyor? Hayır, önce yatırıyoruz, beslenmesini kesiyoruz. Beslenmeyi. Aha. Hasta yemek yemediği zaman pankreas fazla çalışmaz. Çalışmıyor. O zaman çoğu hasta %90'dan fazlası geriliyor tablo. Peki antibiyotik verirsen vermesen geriliyor ama bazen dediğim gibi ne kadar yaparsan yap pankreas kendisini eritmeye başlıyor. Evet. Nekrotizan pankreatit oluyor. Evet hocam. Hocam az önce dediniz ki anemi kansızlığı olan hastalıklarda bir de kronikleşmiş hastalıkları olanlar var. İşte bazı ilaçlar var kan sulandırıcı kullanılan. Onlar da zorlaşıyor mu aslında işiniz baktığımız zaman da? Ya onlar pek safra kesesiyle alakası yok. Yok, Bizde en aha. çok hormonlar.
Hormonlar, östrojen hormonu evet. falan neden oluyor O da işte bunlara. gebelikte bahsettiğiniz gibi. Onu da Hormonlar ne bahsettim. zaman Bir de tavan oral, yaparsa o zaman aslında gebelik korkmalıyız. önleyici haplar falan riski artırıyor bunlar. Peki hocam pankreatitten başka hastalıklar oluşuyor mu? Safra kesesi tamamen alınabiliyor mu? Eskiden çok gördüğümüz büyük taşlar kaldığı zaman şimdi tanı artık çok kolaylaştı ama Evet, o durumda evet. pek görmüyoruz. Ama ben mesela asistanken vardı o zamanlar. Safra kesesindeki büyük taş zamanla orayı delip bağırsağa düşüyordu. Ve geri bağırsağa tıkıyordu, ileoz oluyordu. Evet hocam. Taş ileozu diyorduk burada. Bir de bir en önemli şey, safra kesesi kanseri çok ender görünen bir kanserdir. Ama çoğu taşlı kesilerden çıkar. Uzun süre büyük taşlar oraya taş ettiği zaman kanser yapabilir. Kanser yapabilir. Tabii, Bu çok biz- önemli bir konu hocam. Biz mesela bir o kanseriz ki bir de mesela diyabetik hastalarda. Şeker hastalığı varsa, taşı varsa hemen ameliyat olacak. Hemen ameliyat O riske olması girip de gerekiyor. tıkanırsa da akut kolesit olduğu zaman onlarda kangren çok çabuk gelişir. Delinir, karnın içine akar safra. O artık çok ciddi bir peritonit bir oluyor ve hastalık, evet. çok tehlikelidir. Peki bu ameliyatlar hocam gerektiği zaman tekrar yapılabilir mi? Neyin gerektiği zaman Taşların alınması. yani Tekrar 2-3 ameliyat yapabilir ameliyatta misiniz? safra kesesini alıyoruz. Tamamen alıyorsunuz. Tamamen alıyoruz. Tamamen Böbrek gibi alıyorsunuz. değil. O eskiden çalışmalar yapmış. Hani taş alsak ne oluyor? Taş aldıkları hasta hani bir sene sonra yine de aynı şey oluyor. Yine aynı. Ve daha ciddi oluyor. Şimdi tamamen Safra komple kesesinde alınıyor. ameliyatı safra kesesi kökünden alınacak. Onun hastaların çoğu bu Evet yanılgı hocam, var evet. onlarda. Zannediyorlar taş alındı. Hayır. Safra kesesi de alınıyor. Çünkü az önce hocam belirttiğiniz gibi böbrek taşlarında işte bahsettiğimiz gibi biyopsi yoluyla alınırdı mesela taşlar. Tabii. Bunlar da hayır. Bunu alırsan bir anlamı yok. Evet. Safra kesesini alacaksın ama ileride yine Tamamen. safra yolunda da taş gelişebilir. O da Ama ameliyatsız gelişebilir. alınabilir o. Ama safra kesesi ameliyatsız olmaz. Safra kesesi taşı Olmaz. mutlaka safra kesesi alınacak. Evet hocam. Evet hocam safra kesesi taşlarından bahsettik ama ben size hazır bulmuşken biraz hemoroidden de bahsetmenizi istiyorum. Aslında Sevdiğimiz toplum olarak biz bunu basur olarak biliriz ama tıp dilinde de hemoroiddir. Hocam hemoroid nedir? Neden kaynaklanır? Hemoroid makat bölgesindeki damarların genişlemesi. Yani varis. Evet. Bacıktaki varisin makat bölgesi varisidir. Bunlar şişmesine hemoroid diyoruz. Evet. Hemoroid normalde pek bir şikayet vermez. Ancak ne olur? Kanama yapabilir. Hemoroidler 4 dereceye ayrılır. Bir içler olur, sadece kanama yapabilir. Sonra tuvalette dışarı çıkıp kendine içeri giden memelere 2. derece diyoruz. Dışarı çıkıp elle içeri itilenlere 3. Dışarı çıkıp içeri giremeyenlere 4. derece diyoruz. Hemoroidde pek fazla bir şikayet olmaz. Hastalar, ben bunu her yerde anlatıyorum. Evet hocam. Hasta içeri giriyor, şikayet nedir? Hemoroid. Ya diyorum hemoroid şikayet değil. Hemoroid hastalığın adıdır. Evet. Sizin şikayet nedir? Kanama mı var, Evet. sancı var, ne var? Onu anlatın bana. Evet hocam. Hepsi diyor ha tamam pardon Evet, başlıyorlar evet. anlatmaya. Gelinlerin çoğunda da hemoroid çıkmıyor. Başka hastalık çıkıyor. Başka hastalık Anan çıkıyor. fistül, Baş- fistül. ha, evet, değişik. bunlarla Ama herkes o karıştırılabiliyor. bölgedeki hastalıklara hemoroid diyorlar. Hemoroid diyor. Maalesef. Evet. Hemoroidin esas nedeni kabızlık veya ishal. Uzun süre oturma. Tuvalette uzun süre oturma. En büyük nedenlerden Çok sıvı biridir. beslenememe. İshalde de olur, Evet kabızlıkta hocam. da olur. Bu tuvalette 5 dakika 10 dakikadan fazla oturmamak gerekir. Kabızlık ve ishal kaldırdı mı çoğu hastada hemoroid. Bir de genetik faktör de var tabii. Ailede Yani varsa aileden onlarda da varsa olur. gelen. Yine obezite, kilo. Kilo, evet kilolarda hocam, kilo. daha çok görünüyor. Hamilelik nedenlerden biridir. Baskı yaptığı için oradaki damarlar şişer. Ama onlar genelde hamilelikten sonra gerilerler bu tablolar. Peki hocam artık sosyal yaşantıyı etkileyecek duruma geldiği zaman biz ne yapmalıyız? Hemoroidde ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Yani normalde ilk başta biz ilaç tedavisi Evet. veriyoruz. Çoğu zaman iyileşiyor bunlar. Ama sonuna geldiği zaman en son ameliyattır. Ameliyattır. Bunun değişik şeyleri var. Çok küçükse bant ligasyon dediğimiz bağlama yöntemi ama onu pek uygulanmıyor. O Şu an seviyede son pek- yöntem o seviyede yapmış çünkü oldunuz. Evet hocam. son yöntem yine de klasik cerrahidir. Klasik cerrahi. Eskiden çok yani lazer de var, hepsi uygulanmıyor. Çok büyük hemoroidlerde hiçbir etki yapmıyor. Klasik ameliyatla Klasik alacaksın. ameliyatla. Tekrarlayabiliyor mu hocam? Hemoroid her zaman tekrarlanıyor. Her zaman Hangi tekrarlar, yöntem hiç- ameliyat olur? Eğer o kötü alışkanlıklar bırakmazsa, tuvalete uzun süre oturmaktır, kabızlık, ishaldir, beslenme düzeni falan. Beslenme yine düzeni de çok tekrarlayabilir. önemli tabii hocam değil mi bu durumda? Peki hocam anal fistülle karıştırılıyor dediniz hemoroidden En bahsettiniz. Nedir hocam? Arasındaki fark nedir? Hemoroidde kesinlikle ağrı olmaz. Bir hasta gelir makatım yanıyor, canım yanıyor falan. Bu hemoroid değildir. Hemoroidin en büyük şey ya kanama olur Evet. ya akıntısı olur. Sümük gibi bir akıntı olur dışarıda kaldığı için. Eğer hasta canım yanıyor derse %99 ya fistüldür
ya trombozu, hemoroid kampıtısı olmuş içinde veya apsedir makatta. Normal hemoroid kesin ağrı olmaz. Olmaz. Ha. Fistül nedir? Makatın kenarındaki çatlaktır. Günümünde kabız olmuş veya çok aşırı ishal olmuş, makat çatlamış. Onun için her tuvalete gittiğinde aşırı derecede canı yanıyor. Ve her gittiğinde de bu artıyor. Çünkü orada kas daha fazla kasıyor. Her tuvalete gittiğinde o derinleşiyor. Evet hocam. Onlara ilk başta ilaç tedavisi öneririz. Geçmediği zaman botoks öneriyoruz. Botoks. Anal fistülde evet. Botoks çünkü 6 ay oradaki kas felç ettiği için gevşiyor, iyileşebilir. En son çare de ameliyat diyoruz. Oradaki Ameliyat. kası gevşetiyoruz. Anal fistülde. Anal fistülde. Fistürle fistül farklı mı hocam? Fistül de farklıdır. Fistül de farklı. Ondan da bahseder misiniz Bunlar hocam? bizim hemşireler bile karıştırıyor. Evet, evet. Fistül nedir? Fistül günün birinde makatın çevresinde bir apse gelişir. Ya gidersin doktor ameliyat eder patlatır Evet. veya kendinden patlar. Apse iltihap hani dişte olur ya makatta da apse olur. Patlar. O bazen %50 hastada bir delik dışarıda kalır, bir delik de bağırsağa delinir. Orada bir tünel gelişir. Bunlar da perianal fistül. Fistül. Fistül ameliyatsız kesinlikle geçmez. Geçmez. Çünkü ömür boyu oradan hep bir akıntı olacak, geri bakacak. Ameliyat o bölgeyi alıyoruz, içini temizliyoruz. Ameliyat kolay bir ameliyattır. Kolay. Ama fistülün altında yatan başka bir hastalık da olabilir. Bunları da Kron araştırmak hastalığı. gerekiyor hocam. Onlarda genelde bir eğer şeyse hastada aşırı ishaller oluyorsa falan kron hastalığı ekart etmek lazım. O da neyle olur? Kolonoskopiyle. Kolonoskopi Önce yapılması kolonoskopi çünkü gerekiyor. eğer kron hastalığı varsa fistülün ameliyatını yapsan yine tekrarlayacak. Yine tekrarlayacak. Önce hastalığı tedavi etmek gerekir. Evet. Peki hocam kimlerde sık görülüyor? Genelde yine hemoroiddeki gibi aynı mı aslında baktığımız zaman? Fistül mü? Fistül. Fistül şans eseri. O şey, kron hastalığı hariç Ha. ancak dediğim gibi apse olanlarda. Makatında apsenin nedeni de çoğu zaman belli değil. Belli değil. Peki. Apse gelişim patlanır, fistüle çevirebilir. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz Rica değerli ederim. bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Teşekkür sağlık. ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Cavit Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.